Merhaba kardeşlerim, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Tekrar bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet kardeşlerim, piyasamızda neler var? Hep birlikte onları inceleyeceğiz. Tabii ki bu arada yeni gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Evet kardeşlerim, Volkan kardeşimiz, geldim hocam iyi yayınlar demiş. Hay maşallah kardeşim, hoş geldin. Evet, Yusuf Özevin kardeşimiz, Ee, Allah hem dünyanı hem de ahiretini güzel eylesin. Eyvallah kardeşim. Hepimizin inşallah bu dünyası da öbür dünyası da güzel olur kardeşim. Bekliyoruz. Bakalım, biz elimizden geleni yapalım. Gerisi kendiliğinden gelir diyoruz. Selçuk Kahraman kardeşimiz, hocam merhabalar, iyi yayınlar, iyi haberler bekliyoruz diyor güzel kardeşimiz. Arkadaşlar, haber vaadi da biz mi vermedik? Dediler bir zamanlar, biliyorsunuz. Şimdi güzel kardeşlerim, şöyle bir kriptolara geçmeden önce biraz sohbeti hala yapalım. Bu arada kardeşlerimiz de toplanmış olur. Yani onlar da, yani işte olanlar var, eve gelmek üzere olanlar var. Yani onlar da gelene kadar şöyle bir ne sohbeti yapalım? Altın, dolar. Evet, bugün biliyorsunuz diğer Borsa Relax kanalımızda onlarla ilgili video çekmiştim. Gelen maillerime baktım arkadaşlar. İşte hocam, altın ne zaman yükselir? Altın gider mi? Dolar nasıl olur? Euro nasıl olur? Evet arkadaşlar, yani bunlarla ilgili de sorular var. Ben kısa kısa öz olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet güzel kardeşlerim. Bakınız, şimdi ortamda bir enflasyon pozisyonu devam ediyor değil mi? Yani bunlarla mücadele etmek için ülkeler de silahını çekti, kuşandı. Silah ne? Faiz. Faiz artışı. Faiz artışı sürdüğü sürece, yani devam ettiği sürece arkadaşlar, emtia piyasasından hiçbir şey beklemeyin. Hocam, biz güvenli liman altını görüyoruz ya. Arkadaşlar, orasında güvenli liman olur olmaz, kazandırır ama ben yükselmez diyorum. Yani küçük 3-5'lik yükselişler o önemli değil ama uçtu kaçtı gibi yükselişler daha şu aşamada beklemeyin. Ne zaman faiz artırımları biter, piyasalar rayına oturur o zaman. Çünkü faiz artırımların devam etmesi durumunda Bitcoin dahil yükselmiyor arkadaşlar. Bunu aylardan beri yaşıyoruz. Faiz artışının başladığı günden beri düşüşlerle karşı karşıyayız. Yani onun için emtialardan da bir şey beklemek birazcık mantık dışıdır diyoruz. Yani finansal okuryazarlık açısından baktığımızda arkadaşlar, biliyorsunuz bakınız dolar altınla hemen hemen eşdeğerde. Yani dolar ne kadar, altında o kadar yukarı. Fakat ons altın da önemli. Neden? Bakınız, dolar 2,5 liradan 18 liraya kadar çıktığında altın rally yapmıştı. Fakat pandemi döneminde unutmayalım ki ons altında 1500-1600 dolarlardan 2040 dolarlara kadar bir hareket sergilediğinde, işte o zaman altın uçuşa geçmişti. Ama aynı pozisyon var mı şimdi? Yok. Çünkü altın faizi sevmez güzel kardeşlerim. Şimdi Bitcoin de aynı duruma düştü. Bitcoin de sevmiyor faizi. Öyleyse ne olacak? Arkadaşlar, şimdi önümüzdeki ay biliyorsunuz yine bir faiz artırımı var. Powell'ın açıklamalarından zaten belli ama 50 olmayacağı kesin arkadaşlar. Yani ben bunu böyle düşünüyorum. 75 bas puan gelir. Hatta ve hatta enflasyon beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda 100'e bile çıkabilir. Fakat bugün bir veriler açıklandı arkadaşlar. O veriler olumlu. Beklenen 0,4'tü. Gelen de 0,3 olduğu veride yüzde bazında. Öyleyse birazcık daha yumuşaklık oldu. Bitcoin sanki 17'le 18'lere doğru geri gelirken bir 19'u tekrar denedi burada, ama bilmiyorum. Şimdi bakacağız grafiklerde neler olmuş. Onları da hep birlikte inceliyor olacağız güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar, piyasada 3 aşağı 5 yukarı hepsi faiz sistemine bağlanmış görünüyor. Gelen açıklamalara bağlanmış görünüyor. Hatta bir kardeşimize demişti ki mailde, hocam ya tamam dolarda hareketlilik var da Euro'da da düşüş var. Yani eskiden dolarla euro arasında bayağı fark vardı. Arkadaşlar, işte
Bakınız burada çok önemli bir pozisyon var. Şöyle bir finansal açıdan baktığınızda bakıyorsunuz Powell faizleri yükseltiyor, dolar endeksi yükseliyor, dolar değerini koruyor ama Avrupa cephesine baktığımızda herhangi bir yükselme daha henüz başlamadı. Herhalde Christine Lagarde'ın açıklamalarından sonra bir faiz kararı geliyor arkadaşlar. Bu da 25 olasılığı çok düşük. Yani 50 bas puan olabilir ki bunun gelmesi lazım ki Euro'nun da tekrar dolar paritesi arasında mesafeyi biraz daha aşması için. Yani faiz artırımı gelirse Euro'da da dolar paritesinde bir değişiklik oluşacaktır diyebiliriz güzel kardeşlerim. Evet, finansal açıdan baktığımızda bu sonuçları elde edebiliriz. Peki hocam, ne olur bu pozisyonlar? Arkadaşlar, şimdi ben Bitcoin'den önce şöyle bir Ethereum diyorum. Ethereum büyük bir değişimin eşiğinde arkadaşlar. Yani birleştirme güncellemesini eğer bu güncelleme geldiğinde başarılı olursa Ethereum yani kripto paralarının bir öncüsü konumunda, bir lokomotifi konumuna geçecektir. Bakınız, Ethereum bu birleştirme projesini gerçekleştirir. Yani bu güncelleme başarıyla sonuçlanırsa alır başını bu piyasa gider. Fakat dediğimiz gibi sadece gelen haberler, projeler işte güncellemeler yetmiyor güzel kardeşlerim. Bunun için de ne yapılması gerekiyor? Bunun için de faiz artırımının bitmesi, enflasyonun beklenen noktalara geri çekilmesi gerekir, piyasanın rahatlaması gerekir diye düşünüyorum. Buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Hatta hemen oraya geçelim güzel kardeşlerim. Yani şuradaki yasal uyarımızı da okundu kabul edelim. Yani burada anlatılanların hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir güzel kardeşlerim. Ve bunu da okundu kabul ettikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen grafiklerimize geçiyoruz güzel kardeşlerim. Tabii ki istekleriniz var. Tabii ki yani bizden istediğiniz coinler var. Acaba nereye kadar düştü? Daha nereye kadar düşer? Döner miyiz hocam gibi sorularınız olacaktır arkadaşlar. Elimizden geldiğince gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü sürece onlara cevap vermeye çalışacağız güzel kardeşlerim. Evet, bakıyoruz an itibariyle arkadaşlar. Geri dönüş sanki yani bu verilerin gelmesinin ardından ne yaptı arkadaşlar? Az önce dedim ya %4 beklenen veri %3 olarak geldi. Bu da sevindirici oldu. Bunun üzerine piyasada bir sert kırılım biraz yumuşaklığa bıraktı yerini. Birazcık geri dönüşler küçük miktarda oluşuyor gibi duruyor piyasaya baktığımızda. Evet, yani altcoin'lere Total 2'ye baktığımızda arkadaşlar tekrar yani para girişinin olduğunu ya 463 milyardan şu anda 470 milyarın üzerine doğru hareket ettiğini görüyoruz. Yani bu da ufak tefek bir girişlerin olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Evet, Total 2'de durum bu. Hatta 4 saatliğini açtığımızda görüyorsunuz yukarıdan aşağı büyük bir satış dalgası, korku ve panik satışından dolayı gelen bir düşüş trendi mevcut Total 2'de. Peki dominans ne? Arkadaşlar, tamam dominansı biz böyle bekliyoruz ama dominansın kırmızılıkta devam etmesi yönünde. Yani 44'ün altındayız şu anda, 43-65'lerdeyiz. Geri çekilmesi pozisyonunda Bitcoin'in de yeşile dönüşü olursaydı işte o zaman altcoin'lerde bir yükseliş momentumu başlamış olurdu. Fakat dominans kırmızı, altcoin Total 2 kırmızı, Bitcoin kırmızı, Ethereum kırmızı. Başka bir renk bekleme olasılığımız birazcık yanlış olurdu. Çünkü kural bu arkadaşlar. Dominansla Bitcoin ikisi de kırmızıda hareket ediyorlarsa altcoin'ler hop komple kırmızıya bürünürler. Ha, içinden ayrı hareket edenler çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bunları siz de biliyorsunuz, gördünüz. Yani 100 altcoin'de bir iki tanesinde böyle bir yeşillik dönebiliyor arada. Onlar sıyrılabiliyor. Peki hocam, Bitcoin nereye geldi? Arkadaşlar, Bitcoin an itibariyle hatta bugün en son iğne attığı noktaya bakarsak 18.771 dolar. Evet, 18.771 dolar.
Bu günlüğüne açmak istiyorum ben. Aşağıda 17.785 direnci var. Fakat şimdilik birazcık uzak buradan bakınız. Şimdilik sanki tekrar geri dönüyormuş havası gerçekleşiyor. Yani yarın tekrar yeşile dönebilir bu piyasa. Bitcoin tekrar 20 bin doların üzerine çıkabilir. Hatta unutmadan şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz aylık kapanışımız var bu akşam. Aylık kapanışına saatler kala Bitcoin şu anda son 50 ayın en düşük kritik bölgesinde kapanış yapıyor. Eğer velev ki 20 binin üzerine atar mı? Biz 3-5 dakikada 3-5 bin dolar yukarı attığını biliyoruz bunun. Bu piyasada olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Eğer atar da tekrar 20'nin üzerinde 21-22'lere doğru bir hareket sergiler ise bakınız olmaz diye bir şey yok diyorum bakınız. Kapatır isek o zaman ümit doğacaktır. Hafta sonuna doğru yine ümidimiz güzel olabilir, yeşillenebiliriz. Velev ki tekrar bu 19 ve onun altında aylık kapanışı gerçekleştirirsek vay halimize. Allah yardım etsin. Evet güzel kardeşlerim. Bitcoin için söyleyebileceğim bu. Ethereum'da da az önce programımızın başında bahsetmiştik biliyorsunuz. Dedik ki Ethereum arkadaşlar işte hisse kanıtı ile birleştirme güncellemesi geliyor dedik. Değil mi? Eğer birçok yatırımcının güvenini tekrar kazanarak bu durumda girişler sağlanırsa piyasa güzel bir ralliye ulaşabilir arkadaşlar. Peki burada da güzel bakınız bu güncellemede Ethereum'de yakılan miktar da çoğalacaktır. Bu da zaten yatırımcılarını biraz cezbedebilir güzel kardeşlerim. Ethereum'a baktığımızda an itibariyle %6,5'luk bir geri çekilmesi var arkadaşlar. Peki hocam Ethereum. Arkadaşlar Ethereum şu anda 1027 dolar. Zaten biz burayı 4 saatlikte bugün verdik değil mi? Bakınız şuralara dedik. Aşağıda 1040'lar var. 6 880 görünüyor 4 saatlikte. Velev ki şurada mevcut bulunan yani şuradaki desteği anlık desteği yani şu anki konumu 1027 doların altı arkadaşlar 1000 dolar ve onun altı da 800, 980, 880, 800, 750'ye kadar Bitcoin'in geri çekilmesi durumunda Ethereum'da çekilebilir. Çünkü RSI'ye baktığımızda 25'lerde sürünüyoruz. Nerede 40'lar, 50'ler, 60'lar RSI'da değil mi? İşte arkadaşlar bugün anormal bir durumda. Biliyorsunuz hocam bunun peki bugün niye düştük biz? Arkadaşlar dün biliyorsunuz toplantılar vardı, üçlü konuşmalar çıktı, Powell oradan açıkladı, Lagarde buradan açıkladı, işte İngiltere Hazine Bakanı oradan açıkladı derken şöyle piyasa bir sirkindi bugün cumburlop. Dibindeyiz arkadaşlar, batıyoruz demememiz için kendimi zor tutuyorum. Yani dönecek miyiz geri? Arkadaşlar ben geri döneceğimize inanıyorum. Yani zaten olan oldu. Giden gitti. Kalan sahalar bizimdir. Bekleyeceğiz. Eğer buralardan hocam ben girmeyi düşünüyorum ya. Evet. Ben orta ve uzun vade yatırımcısıyım. Ne yapmalıyım? Girebilir miyim? Arkadaşlar karar zaten halinizdir. Şu anda piyasa düşüyor. Bence yeni girişler için aylık kapanış beklenmeli. Hafta sonu haftalık kapanış beklenmeli. Ardından kollar sıvanılabilir kademeli olarak. Diyorum bakınız komple değil kademeli olarak. Ama şu anda az daha bekleyin. Zaten elinizde var ya. Ne gerek var? Yani 3 lira değil de 5 liralık yatırım yapayım hocam. Gerek yok arkadaşlar 3 lirayla idare et dursun. Heyecanını onunla yaşa. Cash her zaman iyidir. Kenarda kalsın. Kalsın kardeşim. Kenarını kurutma. Kenarda paran olsun güzel kardeşim. Bu arada yayını kontrol edelim. Yayının durumu ne alemde? Yine isteklerinize geçmeye çalışalım arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Yazdığınız yorumlar için de hepinize sonsuz teşekkürler. Tabii ki istekleriniz var. Bütün isteklerinize yanıt veremiyor olabilirim. Onun için de ayrıca özür arkadaşlar. Şöyle bir kontrolü hala yapalım yukarıdan aşağıya. Hocam demiş Yusuf kardeşimiz ANC.
ANC'ye bakacağız güzel kardeşlerim. ANC'den başlarız. BTTC demiş yani BitTorrent. Ona da bakalım. Evet. ARPAChain, ona da bakalım. Şöyle onlara bir göz atalım arkadaşlar. ANC, BTT, ARPAChain. Şöyle bir yazalım. ANC'den bakalım arkadaşlar. Şöyle kriptoları alalım. Evet. Vay vay vay, %24 geri çekilmiş ANC. BTTC. Evet, BTTC'ye de bakıyoruz. Diğeri arkadaşlar ANC, BTTC. Bir tane daha vardı burada yanılmıyorsam. Evet. Şuradan APE'ydi, evet. APE coin. Ona da bakalım arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Şöyle bir APE alalım. Evet. Şu anda üçüne bir bakalım öncelikli olarak. Arkadaşlar ANC'nin 4 saatlik grafiğinde an itibariyle %24'ün üzerinde bir geri çekilme görüyorum. Peki hocam, desteğimiz arkadaşlar, desteğimiz zaten denenmiş, birkaç kez kırılmamış. Hala da onu kırmamaya çalışıyor. Yani şu anki konumu 0.13 dolar, 13.80'de bir desteğimiz var. Şu an 0.14 dolar. Yani burayı kırmadığı sürece henüz bir sorun yok. Ama ve lakin burayı kırarsa arkadaşlar aşağıda 11'lere kadar bir geri çekilme oluşacaktır. Fakat ben buralardan burayı kaç kez denemiş, kırmamış, buralardan geri dönme ihtimalinin birazcık yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü RSI'de 45'lerde devam ediyor arkadaşlar ANC için. Evet, yani her ne kadar bugün %24 düşse de şuradaki şöyle söyleyeyim, 28 Haziran'dan sonraki çıkışlarını geri almış oldu arkadaşlar. Yani fazla bir şey yok. Yani 28 Haziran'daki fiyatın konumuna gelmiş olduk. Tekrar oradayız ANC'de. Peki hocam BitTorrent'te durum ne? Evet kardeşlerim, BitTorrent an itibariyle %4.76'lık bir geri çekilmesi var. Fiyatı nereye gelmiş? Fiyatı arkadaşlar 23 Haziran'daki konumuna geri gelmiş durumda aşağı yukarı. Şu anda bakınız küçük bir yeşillikle geri toparlanmaya çalışıyor. Bunu da bekleyip görmek lazım. Daha önce çizdiğimiz oklar piyasa normalken yerine, hedefine ulaşmış görünüyor. Hatta geçmiş bile, ama piyasada dünkü esen olumsuz rüzgarlardan dolayı bu geri çekişler oldu. Tabii ki bu olumsuz hava estiğinde bunu her videomda söylüyorum güzel kardeşlerim. Yani diyoruz ki bizim yaptığımız analizler güzel kardeşim piyasa normal seyrinde olacaktır. Yani normal seyretmezse piyasa bizim analizlerimiz geçerliliğini ne yapacaktır kardeşlerim? Geçerli olmayacaktır. Eğer normal seyri piyasanın devam ederse işte o zaman şey yapabiliriz arkadaşlar. Anormal bir durum, olumsuz bir haber gelmediği sürece piyasada bizim yaptığımız grafikler, anlattığımız her şey hemen hemen milimetrik olarak oturduğunu daha önce sizler gördünüz burada. Evet güzel kardeşlerim. BitTorrent geri çekilme devam ediyor. An itibariyle %6'ya çıktı aşağı yukarı geri çekilme. Devam ediyor arkadaşlar. AP'ye bakalım. AP desteğine oturdu yine. Bakınız bu destek AP için yaklaşık 20 Haziran'dan beri yaklaşık 10 gündür aynı destek. Yani yukarılara da çıksa burayı birkaç kez denedi zaten daha önce. Onun için bugün de geri denemesi batıyoruz anlamında değil arkadaşlar. Yani burası şu anda 4.33 dolar seviyelerinde güzel bir alım fırsatı daha verdik, kaçırdık diyenler için. Evet, daha mesela 5,5 dolara kadar iğne attık değil mi? Şu anda 4,5 doların altındayız. Yani 1 dolarlık bir opsiyon tanımış oldu yeni girecek olan kardeşlerimiz için. RSI'da %36'larda hareket ediyor. 36'ları 40'ları geçmesi lazım ki tekrar yukarı yönlü bir momentum sergileyebilirsin. An itibariyle %8'e yakın bir geri çekilmesi görünüyor güzel kardeşlerim. Evet. Yine birkaç tane isteklerle devam edelim arkadaşlar. BTTC'ye baktık. Evet. Tezos XTZ. Evet, ona da bakalım arkadaşlar. Selam hocam. Haydi aleyküm selam.
Mazlum Alp demiş. Selam, kolay gelsin hocam. Eyvallah Mazlum kardeşim, hoş geldin. Bekir Arslan, selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam sevgili kardeşim, hoş geldin. Cihan Bekir, XTZ ve zil. Durum nedir hocam demiş. Bakalım arkadaşlar. Siz ne biliyorsanız şu anda ben de onu biliyorum. Sizinle birlikte bakmak istiyorum. Hemen Zillika diyoruz arkadaşlar. Zil ve XTZ. Tezos'a bakacağız. Şuradan XTZ'mizi de yazdık. Tezos. Coinbase'den bakalım. Evet. Zillika. %7,5 geri çekilmiş durumda. Evet. Çanak çömlek işi bitti güzel kardeşlerim. Niye? Olumsuz haber dün piyasayı kasıp kavurdu. Onun ardından piyasamız gördüğünüz gibi uçurumdan aşağıya düşer gibi düştük. Eğer burada tutunmayıp geri dönmez ise aşağıda bulunan 29'u bile deneyebilir. Şu an 36'lardayız. Bakınız. Hani denememiş değil. Burayı daha önce yine denedi. 18 Haziran'da denedi. Bakınız çift 0.029'u buradaki desteği deneyebilir. Fakat şu anda sanki 35'lerden birazcık geri dönüyormuş gibi bir hava yaratıyor arkadaşlar Zillika. Evet. Önünde kırması gereken 37, 38 direnci var. Burayı kırıp da buranın üzerine oturur ise bu gece aylık kapanışı burada yapar ise yukarı yönlü bir ümit gerçekleşebilir. Tezos'a bakıyoruz. %7'ye yakın. Onda da geri çekilme var. Tezos kırmaması gereken direnci 1,5 dolarlık direncini kırdı arkadaşlar. Burada hem EMA hem 200 günlük yani 50 ve 200 günlük ortalamalarında altına sarktı. Yani şu anda 1.20'lere doğru desteği olan 1.20'lere doğru hareket ediyor ve 18 Haziran'da buradaydı zaten. Buradan aldığı bir yükseliş bayrağını en son 1.6'lara kadar taşımış oldu. Dünkü gelen olumsuz haber yüzünden bunun da arkadaşlar düşüşü kaçınılmaz göründü. Şu anda fiyatı 1.38 seviyelerinde hareket ediyor güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar bakıyoruz yine. Bu arada şöyle bir Oral Chait demiş güzel kardeşimiz. Oral Chait OXT'ye bakalım. Vaves'e bakalım. Evet 2. LRC'ye bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet. Ben önce şuradan Jake diyorum. Çünkü kardeşimiz istemişti bugün bunu. Oral Chait diyorum. OXT. Evet arkadaşlar. OXT. Şurada yine vardı. Hatırlayamadık. Evet. Vaves. Evet. Vaves'e de bakalım güzel kardeşlerim. Vaves'te durum ne olmuş? Evet. Şimdilik bir 3 tane daha coin'e bakalım. Jack güzel kardeşlerim. Jack'te bakınız biz zaten bir ok çizmişiz. Bu okun 2 katı gelmiş. Dünkü formasyonda da birazcık farklılık oluşmuş. Fakat Jack'te bir yukarı yönlü momentum bu düşüşe göre devam edebilir arkadaşlar. Bakınız şu derinliği her an atabilir. Yani Jack tekrar 0.24-25'leri ziyaret edebilir şu an 21'lerde. Evet Jack hatta düğüm de atmış görünüyor. Sanki piyasaya kafa tutuyor arkadaşlar. Jack şu anda piyasanın hemen hemen en iyilerinden biri durumuna gelmiş durumda. Yani yükselişi bakımından. Evet Jack'te bir sorun yok. Jack yoluna devam edecektir gibi görünüyor. Oral Chait'e bakıyoruz. Oral Chait yatay şekliyle devam ediyor. Bakınız %0.29'luk bir geri çekilmesi 0.10 dolar bandı seviyelerinde. Evet yatay diyoruz. EMA 50'nin üzerine oturmaya çalışıyor ki başarmış gibi de duruyor. Eğer devam ettirirse arkadaşlar Oral Chait'ten de bir sürpriz gelebilir. Bakınız sürpriz gelebilir diyorum. Oral Chait'ten. Oral Chait'te takip edilmelidir. Yani OXT. Peki hocam Vaves'te durum ne? Arkadaşlar Vaves'e bakıyoruz. Vaves an itibariyle 5 doların altına kadar inmiş görünüyor. Hatta bugün 4.70'lere kadar 73'lere kadar iğne atmış. Şu anda 4.94'lerde. Yavaş yavaş tekrar geri dönüyor sanki. Eğer burada korkulan bir formasyon olmasa yani şuradaki yükselen takoz bakınız. Yükselen takoz düşen trend modu burada da devam ederse işte o zaman şuradaki 4 dolarlara yaklaşabilir geri dönüşü. Eğer buradan geri döner de şu mevcut direnci olan 5.20'yi ve 5 doların üzerine kırar da yukarı yönlü momentum sergiler ise ve bu gece de bu yönde kapatır ise işte yarın güzel bir yukarı yönlü hareket yaşayabiliriz. Vaves'te diyebiliriz güzel kardeşlerim. Evet.
Yayın akışımız da gayet güzel. Güzel kardeşlerim. Vay vay vay. Leoprink'ti değil mi güzel kardeşim? Kalbi görmesem yine unutuyoruz Leoprink'i. Ya arada unutuyoruz, kusura bakmayın. Ama LRC'ye sanki baktık gibi. Yo, bakmamışız ama direkt karşımızda duruyor burada. Evet güzel kardeşim. Leoprink, LRC. LRC, bakalım LRC'ye. Şu anda %4'e yakın 3.93 geri çekilimi var 0.37'lerde. Yani sanki bu dönüyor arkadaşlar. Leoprink geri dönüyor gibi, bakınız. Dikkat, yani yeşile de atmış kendini ki Erasey'ine bakalım. 40'lara doğru yanaşmış durumda. Evet, Leoprink dönüyor. Takip, takip, Leoprink'e takip diyor. Dikiz beyler diyor. Şu anda Leoprink bakınız hali hazırda zorlamaya çalışıyor yukarıyı. Acaba Bitcoin'de de mi hareket başladı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. Bitcoin'de de var aynı hareket. Gördüğünüz gibi 1910 19.100'lerdeydi, 19.250'ye gelmiş. Yani haydi hayırlısı inşallah, dediğimiz gibi Bitcoin bu akşam güzel bir kapanış gerçekleştirecek. Bu arada da IDEX'i gördüm arkadaşlar. %17 yukarıda. Ay maşallah. IDEX'e ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz IDEX? IDEX şunu yapıyor. Şuradaki düşen takoz ve şuradaki yükselen modu yapıyor. Dikkat, IDEX rally'e dönüşebilir. Elinde IDEX olanlar takip etsin. Rally'de kar realizasyonunu gerçekleştirebilir. Yani IDEX sıfırı atabilecek pozisyona kadar gelebilir arkadaşlar. Yani 90'ın üzerine atabilir kendini. 90'la, yani 0.090'la 0.10'a kadar çalışma yapabilir. Yorulmaz ise takip edilmelidir diyorum IDEX için. Evet güzel kardeşlerim. Pozisyon 3 aşağı 5 yukarı böyle görünüyor. Hemen yine dönelim isteklerinize. Leoprink'e de baktık. OX'e de baktık. Mehmet Bayram Meta demiş güzel kardeşim. Luna demişler. Bakalım Meta'ya da Luna'ya da hepsine bakalım güzel kardeşlerim. Şöyle vaktimiz var nasıl olsa biraz daha. Meta'ya bakalım. Evet bakıyoruz, vermiş. Meta'yı bize nereden verecek? Meta platform Bitcoin UST FTX dosyasından. Meta. Arkadaşlar bakabileceğim bir Bitcoin grafiği var. USD dolar. Şuradan Metadium var. Meta acaba hangisi? Bu olabilir mi arkadaşlar? Herhalde budur galiba. Yani bizden ne verdiyse orada onu görüyoruz arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. %2,5, 3'e yakın bir geri çekilmesi var. 0.035 dolar bandı seviyelerinde. Fakat 50 günlük ortalamanın üzerine oturmuş arkadaşlar. Yani sanki birazcık daha bu şekilde yatay gider gibi duruyor şu anda 0.035'lerde. Daha önce nereyi görmüş bu? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şöyle ayline bakarsak büyük bir yükselişi 0.30'lara kadar çıkmış zaten. Hatta iğnesini saymazsak. Yani %100'lük bir geri çekilme olmuş arkadaşlar. Takip etmek lazım. Takip etmek lazım. 4 saatlikte yatay konumunu koruyor gibi duruyor. Evet. Evet Luna demişti güzel kardeşim değil mi? Arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Luna'da gördüğünüz gibi daha önceki bir ok çizmişiz buraya biz. Yani demişiz ki 3 dolara yaklaşır. Orayı hatırlayanlar var zaten biliyoruz. 2.7'lerin üzerine kadar çıkmışız bakınız. 2 dolarlardayken hatta 1.9'lardayken anlattık biz bunu. Dedik ki arkadaşlar Luna ile ilgili bir gelişmeler oluyor. Yani Luna eğer şurada kapatırsa 3 doları deneyebilir dedik. Nitekim de denemeye çalıştı. Hatta bir ara 2.700'leri denedi. Tekrar 2.300'lere kadar geri çekildi. Ve ardından gördüğünüz gibi tekrar orayı denemiş oldu. Peki şu an neredeyiz? 2.14'lerdeyiz. Şuradaki rally'e başladığı yere geri çekildi. Arkadaşlar Luna bilmiyorum artık devam eder etmez. Yani Luna için biliyorsunuz tekrar sanki vatandaşın güvenini kazanacakmış gibi girişlerin olması lazım ki ya bu konuda fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar Luna konusunda. Sadece Luna'nın grafiğinde ben şu anda birazcık yataya bağlanmış görünüyorum. Yani tekrar buraları deneyebilir arkadaşlar. Yani Luna ile ilgili demiyorum, grafik konusunda konuşuyorum. Yatırımcısı hocam zaten bizim de yatırımımız var da yani ben bunu defalarca söyledim. Yeni bir yatırım için ben daha Luna almam, isterse milyon kazanayım arkadaşlar. Yani piyasaya yaptıklarından sonra ben daha kazanacağımı da bilsem yok. Luna bende yok. Önceki aldıklarım durur tabii ki. Ama
ilave sent dahi koymam. İsterse nereye çıkarsa çıksın. Ha, analiz ve yorumlarımı hiçbir coin'i birbirinden ayırt etmeden ben yapıyorum güzel kardeşlerim. Burada mutabıkız umarım. Yani bende yok diye ben analiz yapmıyorum. Böyle bir şey yok bende. Bende öbür coinlerin çoğu var mı? Yok, ama analizlerini yapıyorum. Onun için Luna'nın da analizini her videomda hemen hemen yapmaya çalışırım. Çünkü çok aşırı yatırımcımız var bunda. Zarar eden çok, batan çok, biliyorum arkadaşlar. Evet, Luna şu anda 2.13-14 seviyelerinde birazcık yatay gibi duruyor arkadaşlar. Ama yarın dönebilir geri, bakınız. Ha, eski Luna'ya bakalım. Eski Luna derken bol sıfırlı Luna'ya bakalım diyelim. Launch diyelim. Bir ara bir 25-26 gibi geri çekildi. Şu anda %20'lik bir geri çekilmesi var. Değişebilir arkadaşlar. Bu çok oynak bir durumda, biliyorsunuz. Kaç günden beri güzel bir merdiven yaptı. 26 Haziran'dan beri çok güzel bir merdiven yaptı arkadaşlar. 26 Haziran'da 4.057'deyken fiyatı bugün 3.012'lerde. Hatta 15'leri de aştı, 18'lere yine attı, neredeyse 17'lere. Evet. Yani güzel bir yükseliş yaptı. Müsaade edin de bu kadar düzeltme yapsın bu yükselişin ardından. Yani şimdi diyeceksiniz, hocam neyin düzeltmesi, 120 dolardan geldik buraya. Arkadaşlar ben 26 Nisan'la bugün arasını konuşuyorum. Ben geriye bakmıyorum daha. Bakınız, 26 Nisan'dan bugüne kadar gelen bir yükselişte düzeltme olacaktır. Bunu anlatmak istiyorum. Bu düzeltmenin ardı yine yukarı yönlüdür ve bu sefer 20'leri falan da geçer gibi duruyor. Atmıyorum işkemeden, geçer diyorum. Evet, güzel kardeşlerim. Haydi hayırlısı, elinde tutana, satana, alana bol şans diyoruz güzel kardeşlerim. Allah utandırmasın diyoruz. Haydi bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Spill. Spill de güzel rally yaptı. Vay 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 hocam, Raca ve Spill. Bakalım güzel kardeşim. Fil coin bakalım. Raca, Fil, Spill. Hemen onları göz atalım arkadaşlar. Raca bakıyoruz. Bitget'ten bakalım. Mı? Yok. Gate'den bakalım arkadaşlar. Bu Raca'ya da Gate'den bakalım. Fil. Binance'ten bakalım. Spill. Ona da Binance'ten bakıyoruz. Evet. Raca %6'ya yakın geri çekilmiş. Tehlikeli bir grafik arkadaşlar. Şimdi bu grafikte iki ihtimal var. Birincisi yükselen takoz. Bakınız, düşen mum var. Yükselen takoz, eğer şuradan bir daha düşecekse arkadaşlar birazcık daha şurayı deneyebilir. Yani 31'leri deneyebilir. Şu an 36'larda. 32-31 arasını denemek isteyebilir bu grafik çalışırsa. Ki çalışıyor böyle tür grafikler. Ya umarım çalışmaz. Buradan döner geri arkadaşlar. Raca için fazla da bir şey demiyorum. Ama burada birazcık yatay atarsa bir müddet daha yataya bağlayabilir. Fakat dediğim gibi bu grafik genelleme olarak daha birinci tepeyi yapmış ki 3-4 tepe yapacak pozisyona giriyor bazen. Takip edilmeli. Evet. File coin. File'de de şimdilik bir yatay seyri var, fakat filede de aynı pozisyon var. Burada flama bayrak var ama 1, 2, 3, 4, 5 artık burası yataya bağlar arkadaşlar. Ve buradan da yukarıya döner. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Yani file coin buradan yataya bağlayıp dönmesi lazım diyoruz yukarıya doğru. Bu benim görüşüm. Spill. Spill'e bakıyoruz. Hay maşallah bugün yine de bu piyasanın darlığında yine kendini göstermiş oldu. Fakat şimdi birazcık düzeltme yapıyor. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Spill için bir duvar var burada. MA 200 günlük ortalama. Burayı iğneleriyle kırması önemli değil. Mumlarıyla, momentumlarıyla kırması lazımdı. Yani bar mumlarla kırması lazımdı. Şu an iğneyle kırmak o kadar önemli değil. İğne hemen geri çekiliyor çünkü. Yani bu MA 200 günlük direnci kırması halinde hatta ve hatta bu gece kırar da bunun üzerine çıkar ise, aylık kapanışta buradan yapar ise Spill bir ralliye daha imza atabilir. Tıpkı şurada olduğu gibi. Bakınız şurada bir ralli yaptı. Nereden başladı bu ralli? Arkadaşlar 80'lerden başlayarak nereye kadar geldi? Sıfırı da attı, 12'lere kadar çıktı. Şimdi attığı sıfırı tekrar hanesine geri yazdı. Evet, 95'lerde işte 200 günlük ortalamanın üzerine atarsa tekrar sıfırı hanesinden silebilir arkadaşlar Spill. Ay maşallah, yağmur gibi akıyor.
Vay hocam tek tek gelin ya. Bunlar hangi birine cevap vereceğim ben? Vay kardeşlerim, Naci Albayrak 68 binden beri hep yukarı düşüyorsunuz diyorsunuz. Hep yukarı diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi hep yukarı diyorsunuz. Naci kardeşimiz böyle söylüyor. Şimdi 68 binden beri hep yukarı diyorsunuz. Arkadaşlar grafik neyi söylüyorsa ben onu söylüyorum. Benim anlattığım grafikler hep nokta atışı %80 geldi zaten. Olumsuz haberleri ben tahmin edemem. Bakın. Şimdi burada bir mutabık kalalım arkadaşlar. Yarın örneğin yarın ABD FED Başkanı Powell bir açıklama yapsa bunu kim bilebilir bugünden? Bilebilir misin kardeşim? Bilemezsin. Bu bir olumsuz açıklamadır. Yani bu açıklamanın gelişini hiçbir yorumcu, analizci bilemez. Bunu biz de bilemeyiz. Bizdeki grafik formasyonları diyoruz ki kardeşim, olumsuz bir haber gelmediği sürece, piyasada yağmur, kar yağmadığı sürece bu bizim analizlerimiz milimetrik oturur. Yanılma payımız %20. Bunu defalarca söyledik ama tutturmuş bazı kardeşlerimiz. Ya hocam sen işte şunu dedin, işte bunun altına düşmez dedin. Arkadaşlar defalarca bunu anlatmak istiyorum. Piyasaların normal gidişi, okey ben Bitcoin'in maliyeti hala 30.800 dolar maliyeti. Evet Bitcoin'in maliyeti 30.800 dolar. Evet güzel kardeşim ama nereye geldik? Demek ki geliniyormuş. Demek ki piyasada olumsuz haber yarın çıksın 3-5 tane daha ülke patır patır Bitcoin'in aleyhine bir konuşma yapsın. Bitcoin yarın 5.000 lira o zaman. 5.000 dolar. Olmaz mı? Olur. Niye olmaz? Olur arkadaşlar. Çünkü olumsuz haber baskısı altında bütün enstrümanlar geri çekilir. Evet. Bunu defalarca söyledik. Bizim anlattıklarımız bu benim görüşüm, yatırım tavsiyesi değil ve piyasalığın da normal gidişatında geçerlidir. Anormal günlerden geçiyoruz güzel kardeşlerim. Geçtiğimiz günler, geçtiğimiz aylar normal aylar değil. Evet, normal aylar değil. 100 yılda bir yaşanan pandemiden geçtik. Enflasyon aldı başını gitti. Yani yeni gelen küçük yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı bu piyasada. Bu piyasa böyle miydi ya? Böyle düşüş daha ben hiç görmedim arkadaşlar. Okey düştük. Bak 18, 19, 20 bin dolarlardan 3 bin dolar, 3600 dolara kadar ben geri geldiğimi biliyorum. Ama bu şekilde değil arkadaşlar. Bu şekilde olmadık hiç. İnanın bu şekilde hiç olmadı. Onun için güzel kardeşim yani yorum olsun diye yazayım diye yani tek taraflı düşünmemek lazım. Sadece işte devamlı yükseleceğiz diyorsunuz. O zaman devamlı düşeceğiz diyeyim de senin moralini de bozayım güzel kardeşim. Doğru olur mu? Olmaz. Çünkü ben ne düşeceğiz diyebilirim, ne yükseleceğiz diyebilirim kafadan. Grafiği okurum. Grafikte ne diyorsa ben onu söylerim güzel kardeşim. Az önce ne dedim? Bu buradan geri döner arkadaşlar dedim. Bu formasyon bu yönde çalışıyor. Yükselir dedim mi? Demedim. Bu formasyon bu şekilde görünüyor dedim. Tepeler saydığın zaman tepeleri yapması gerekir dedim. Normal formasyonu tamamlaması gerekir dedim. Ha piyasanın normal gidişatında da bunları tamamlar. Düşene düşer, çıkana çıkar deriz biz güzel kardeşim. Evet. Eyvallah Özcan kardeşim. Teşekkürler. Kesene bereket. Sanki sadece sen yardım ettin bu kanala. Eyvallah. 50 TL göndermiş güzel kardeşim. Minnettarız arkadaşlar. Teşekkürler Özcan kardeşim. Özcan kardeşimizin de isteği vardı zaten. Alise'ydi bunun daha önceki isteği. Hemen ona da bakacağız kardeşim. Bugün de Aks'a bakar mısınız hocam demiş. AVAX ve Aks. Bakalım güzel kardeşim. Çok teşekkürler. AVAX ve Aks'a hemen bakıyoruz güzel kardeşim. AVAX. Bakalım. AVAX ve Aks. İkisine de bakalım şuradan güzel kardeşlerim. AVAX'a bakalım. Öncelikli olarak AVAX'tan başlayalım arkadaşlar. AVAX yayımızı çizmiş. Bir yay çizmiş. Bakınız şimdi normal şartlarda eğer piyasamızda bir normallik olaydı bakın şimdi şurası bir kulp şurası da bir
çanaktı. Belki hiç duymadınız şimdiye kadar, görmediniz arkadaşlar. Evet. Hocam bu çanak ters oldu. Güzel kardeşim, ters çanak da oluyor. Ters çanak da olabiliyor. Evet. Ne anlama gelir hocam? Ters çanakta da arkadaşlar geri çekilmeler eğer destekte kalamazsa derinliği kadar aşağıya sarkar. Yani o da şuraya gelir. 14 dolara kadar gelir. Şu an 16 dolar seviyelerindeyiz. Velev ki buradan bir kulp daha yapıp tekrar dönerse işte o zaman yine terse döner. Bu sefer de bu formasyonu olur. Yatay devamına bağlar. Karışık bir formasyon sergileyebilir. Şu anda benim anlatabileceklerim AVAX için arkadaşlar, AVAX geri dönme eğilimi yaşıyor. Bakınız, formasyonu değiştiriyor. Buradan birkaç yatay mum hareketi devam ettirir de bu mevcut bulunan desteğin, yani şuradaki desteğinin üzerinde kaldığı sürece ve burada da yani 14 dolar ve 15 dolar bandı aralığında aylık kapanışı da bu gece yapar ise AVAX'tan geri dönüşte ümit bağlanabilir ve tekrar yukarı yönlü momentumu sergileyebilir. AVAX'ın 17 doların altında kapatmaması lazım arkadaşlar. 17.30, 17.40'ları tekrar denip buralarda aylık kapanışı yapabilir isek bu gece AVAX'tan çok güzel yükselişler gelebilir önümüzdeki günlerde. Velev ki yok, buradan aşağıya kırdık, işte o zaman tekrar 13 dolarları ne zaman denemişiz arkadaşlar? 13.92'yi denemiş 19 Haziran'da. Yani oraları bir daha iğneleyebilir. İğnelemesi mesela diyelim ki iğneledi. Bizim için de çok güzel bir fırsat olur yeni girişler için, yeni girecekler için AVAX'a. Sağlam değil midir? AVAX sağlam zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Projesini biliyoruz, sağlamlığını biliyoruz. Girişlerin, balinaların nasıl saldırdığını biliyoruz. Ama dediğim gibi bu gece 17.30'ların üzerinde kapatması durumunda yukarı yönlü momentum sergilenecektir. Evet, AKS'a bakıyoruz. AKS'ta da değişiklik bir formasyon şimdilik yok. Mevcut bulunduğu 13 dolarlık desteğini kırdı ama kalmadı altta. Tekrar şu anda 13.77'lerde. Evet, şimdi hocam AKS bu kadar düştü. 160 dolarlara kadar iğne atan bir AKS bugün 13 dolarlara kadar geldik. Nedir bu? Arkadaşlar bir hacklenme olayı oldu, biliyorsunuz bunu daha önce eski videolar, o dönemki videolarımda söyledik. Bu hacklenme olayının yaralarını AKS yeni sarmaya başladı. Toparlanabilir tekrar. Yani tekrar tweetlerde, haberlerde okuyoruz. Artık girişlerin tekrar başladığını, yani AVAX projesini geliştirdiğini, buna benzer yazılarını yayınladı zaten. Bundan sonra da AVAX'ta hatta o yazıların ardından şuralardan güzel bir çıkış yakalandı biliyorsunuz. 19 Haziran'da 12 dolar seviyelerindeydi. Onun ardından arkadaşlar AVAX o haberin ardından 18'lere kadar, yani 5-6 dolarlık, 7 dolarlık bir momentum sergiledi. Evet, yani AKS o kadar basit değil. Yani Metaverse coinlerin içinde AKS hemen hemen bir numara. Bakınız. En önde gelenlerden biridir AKS. Onun için AKS'ta iseniz, zararınız da varsa beklemenizde fayda vardır diyorum. Tabii ki karar zat halinizdir. Alış satışlarda kesinlikle biz burada alın, satın, tutun tavsiyesi vermiyoruz ki bu da yasak zaten. Onun için karar zat halinizin diyoruz ve hemen dönüyoruz kardeşlerimizin bizden istediklerine yine. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Hocam FET bakar mısınız? FET'e bakalım güzel kardeşimiz. FET. FEÇALİ'ye bakalım. FET. FEÇALİ mi dedi? FET mi? Hangisi? Şuradan bir yazalım bakalım. FET. Evet, FEÇALİ. Doğru. Unutmamışız. Doğruymuş demek ki. Arkadaşlar çok coin var, yani akılda tutmak da zor oluyor biraz, biliyorsunuz. Yine de çok şükür çoğu beynimizin içinde yerleşmiş durumda. Arkadaşlar FEÇALİ 0,071 dolarda an itibariyle. Zaten burası, hemen çizelim bakınız. Şurada bir desteğimiz var. Bu destek de arkadaşlar yaklaşık 67'leri gösteriyor. Şu an 71'lerde. Deneyebilir arkadaşlar çünkü ters formasyon yapıyor bakınız. Şurada hemen burayı alayım. Bakınız şurada ne var? Şunlar çok önemli bakınız. Bu
ters filama arkadaşlar. Ters filama neydi? Bir önceki filama derinliğini bir sonraya atıyor. Devam ediyor filama bakınız. Hatta şöyle yaparsak bakalım yakın yerde filamamız var mı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Evet. Şurada bir filamamız vardı. Evet bulduk. Filamayı koyduk mesela. Değil mi? Bakınız buralar hep filama. Bir filama, iki filama. Şimdi bir filama daha var. Bakınız. Bir filama daha var. Şurası. Neydi bu? Bir önceki derinliği, bayrağın yükseklik direğin derinliğini diyelim. Bir sonra atıyor bakınız. Atıyor. Tekrar buradan şu derinliği atar ise aşağıya işte 65'ler falan görünüyor arkadaşlar. Yani 65, 65 ve üzeri test edilebilir. RSI çünkü eksilerde. Aşağıya baktığımızda RSI 24'lerde 23'lerde aşağılara doğru gelmiş durumda. Yani çizginin de altına inmiş durumda. Ya bu ne demektir? Bu bir filama daha atacak demektir gibi duruyor arkadaşlar. Tepeye baktığımızda bazen 4 bazen 5 oluyor. Şöyle bakalım 1, 2, 3 yani bir veya iki tepe daha var. Ben bir tepeden sonra geri dönsün isterim ama bir tepe daha atarsa peşine işte şaşırtıcı olmaz güzel kardeşim. Evet, Feçel'in durumu da böyledir güzel kardeşim göründüğü gibi. Eyvallah Özcan kardeşim kesene bereket çok teşekkürler. Hocam elinize emeğinize sağlık demiş Özcan kardeşimiz. Kesene bereket kardeşim çok teşekkür ediyorum sağ ol Allah razı olsun. Evet devam ediyoruz güzel kardeşlerim. Raşit Yaşar hocam piyasalar düzelirse Solana ve Fantom hızlı toparlar mı? Ay maşallah kardeşime Fantom Solana hızlı toparlar mı? Onlar toparlamayacaklar ben mi toparlayacağım be ya? Yani Solana toparlar tabii kardeşim. Yani Fantom illaki bunlar biliyorsunuz projelerinden bahsettim ben sizlere. Solana arkadaşlar Ethereum'a rakip gösterildi. Hatta haydi bakalım grafiklerine değil mi? Fantom ve Solana'ya bakalım. Solana. Nereden bakalım? KuCoin'den bakmak istiyorum ben buna. Fantom'a da bakalım. Fantom. Evet. Fantom dolar. Bitfinex'ten bakacağım Fantom'a da. Evet şöyle bakalım. Solana'dan açalım arkadaşlar. Solana şu anda an itibariyle %6'nın altında bir geri çekilmesi var. 32 dolarlarda. Neredeydik? 40 dolarlardaydık değil mi? Evet. Ne zaman buradaydık? Şöyle bakıyoruz. 27 dolardaymışız arkadaşlar. 14 Haziran'da. Yani 2 hafta önce neredeymişiz? 2 hafta sonra nereye geldik? 26, 27 dolarlardan 42 dolar. Nereden baksan %80 bir yükseliş rally yaşamış. Bu düşüşü saymayalım arkadaşlar. Bugünkü düşüşü saymıyoruz. Vallahi bu sayılmaz. Bir daha bekleriz. Yani bu düşüşü saymıyoruz. Niye? Bu düşüş anormal bir düşüş. Dünkü toplantının sonucu bu düşüş. Bu düşüşler yarın silinebilir geri. Bakınız. Bu geçicidir diye düşünüyorum ben. Eğer bu yarın silerse kendini hatta bu gece açılış ve kapanışa kadar silerse velev ki aylık kapanış geliyor. Güzel ümit bizi bekliyor diyebiliriz. Yani şimdi diyemiyorum yükseleceğiz diye kardeşimiz yazmış hocam 68 bin dolardan beri yükseliyoruz diyorsunuz ya. Yani arkadaşlar formasyon neyse bende o. Bende o arkadaşlar. Şu anda ne görüyorsam ben onu anlatıyorum. Dünün hesabını yapmamaya çalışıyorum. Şu anda mevcut bulunan gördüğüm grafik bize neyi söylemek ister? Ben sizlerle onu paylaşıyorum güzel kardeşlerim. Evet 31-32 dolar bandı aralarında devam ediyor Solana. Hocam Solana 0 dolar olur mu? Ha olur. Nasıl olur? Luna gibi başına yani Luna gibi birileri varsa arkasında olur. Doğru. Olur. Ama böyle bir şey yok güzel kardeşim. Yani fakat şunu da söyleyeyim. Eğer kripto paralarda bu şekilde baskılar devam ederse küçük borsalar yaptığı hatalardan dolayı bir iflas ediyor arkadaşlar. Nedir hocam bu küçük borsaların yaptığı hatalar? Bir, rahat durmuyorlar arkadaşlar. Long pozisyonu açmak onda, short pozisyonu açmak onlarda. Dolayısıyla da piyasa güm güm gidiyor.
Hangi yönü açarsa o yön patlatılıyor, değil mi? Doğru mu? Yükseleceği açın, düşüyor. Long pozisyonu patladı. Düşeceği açıyorsun şuradan, artık diyorsun bu geliyor yukarıya, short pozisyonunu patlatıyor. Velatta halen amin. Bitti. Bu zararlar nereden çıkacak? Ahmet oradan bir coin alacak. Mehmet oradan bir coin alacak. İşte coin yükseliyor diye karını realize edecek, satacak. Makas farkını da büyütecek. Yok ya, Ahmet'le Mehmet'le olmaz bu iş. Sen iflas edeceksin güzel kardeşim. Ettin de zaten. Sen iflas bayrağını çekeceksin. Sen küçük borsasın. Senin ne işin var long short pozisyonlarıyla? Aza kalmıyor bizim bu milletimiz ya. Milyon dolarları var yine hala aza kalmıyor. Elindekileri de kaybettiler. Peki büyük borsalara ne olur? Ben onlara bir şey olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Yani büyük borsalar adımını atmadan önce basıyor, geri çekiyor, tekrar yokluyor, sağlamsa gidiyor. Büyük borsalardan yana pek endişem yok benim arkadaşlar. Büyük coinlerden yana var mı? Büyük coinlerden yana da dediğim gibi bazı merkeziyetsiz olmayan coinlerin arkasında, hatta Luna da merkeziyetsizdi güya ama arkasında ortaklarından biri Doğancı, Donao mu ne? Karnarısı bu adam çıktı Koreli. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Böyle devam ederse, bu küçük borsaların iflası devam ederse önümüzdeki aylarda bekleyin Luna gibi bir iki tane. Bir Celsius dengesizliği yaşadık biliyorsunuz Luna'nın peşinden. Bir iki daha çıkabilir arkadaşlar. Çıkabilir. Çürükler ayrıt olunmak zorunda bu piyasada. Aksi halde vatandaşın güveni kalmayacaktır. Evet, Fantom. Fantom arkadaşlar hemen hemen bütün grafikler aynı görünüyor. %5-6. Bunlar düşüş değil arkadaşlar. Kripto paralar için 5'ler, 10'lar, 20'ler düşüş değil. Değil kardeşim. Çıkmaya başlayınca, ralliye başlayınca nerelere gidiyoruz biz? Uçuyoruz değil mi? Her gün 5 düşse haftada %30-40 düşer. 30-40'ı zaten bir rallide 2 katını vermiyor mu bize? Onun için ümit dolu bekleyeceğiz arkadaşım. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Evet. 0.24 dolar. Fantom nerelerden nereye geldi hocam? Geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey kaldı mı? Yok. Bekleyeceğiz. Evet ama şunu da biliyoruz ki biz hiçbir enstrüman gördüğü yeri asla unutmaz arkadaşlar. Fantom an itibariyle 0.24 dolarlarda, burada kırmaması gereken 26 desteğini kırdı. Şimdi ne yapacaktır? Şimdi de bakınız burada mevcut durumu 23 dolarlık 0.23 dolarlık desteği var. Buralardan geri dönmeye çalışıyor. Ki tepelerini de yapmış zaten. Tepe 1, 2, 3, 4, 5 yapmış. Artık dönme zamanı. Dönme zamanı diyoruz. 26'yı iğneleyecektir bu gece. Bakınız 0.26'yı iğneleyebilir güzel kardeşlerim. Ay maşallah maşallah seller sular gibi akıyor yorumlar kardeşim. Evet güzel kardeşlerim, tek tek okuyamıyoruz yine biliyorsunuz. Maziden esintiler sayın hocam, AMP demiş. Bakalım güzel kardeşim, AMP'a da bakalım, MBL'ye de bakalım, HOLO'ya da bakalım. Hadi bunların üçünü yazalım. AMP, AMP yazdık. MBL'ye bakmamıştık. Vay vay vay, AMP'ta rally var arkadaşlar. MBL'de ne varmış? Binance'de şöyle bakalım. MBL'ye bakıyoruz. Rally gördük. Diğer coin aklımızdan gitti. HOLO, evet. HOLO chain. Yaşlandık herhalde arkadaşlar. HOLO. Doğru yani, yaş 59. Tevellüt 63. Ve bakıyoruz arkadaşlar. AMP. Ay maşallah maşallah. Oy vay vay vay. Arkadaşlar elinde olanlar dikkat, bu yükseliş hayır alamet değil. Kuzey yükselişi. Kuzey yükselişi. Bir anda başlamış bakınız. 15 saat 3'te başlamış yükselişe. Zaten biz yayın hazırlığı falan yaparken başlamış. Şu anda da 40'ın üzerindeydi. Hatta nereye kadar atmıştı? Evet. 0.012 dolara kadar atmış. Şu an 11.95'lerde. Şöyle bir saatliğine bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, kuzey yükselişi abi. Yani saatliği de aynı mumu gösteriyor. Tek mum gitmiş bakınız. Saatlikte de tek mum. 4 saatlikte de tek mum. 15 dakikalığında ne yapmış? 2 mum. Yani kuzey yükselişi her an düzeltmeye girebilir mi bilmiyorum. Takip etmenizde fayda vardır. Sadece diyebilirim ki güzel kardeşlerim, kuzey yükselişleri tehlikelidir. Eğer bu, bakınız, eğer bu şu şekilde geleydi de bu kadar yükseliş yapaydı, bakınız,
bu kadar yükseliş yapaydı ve hareket bu olaydı, hemen söyleyecektim size daha nereye kadar gidebileceğini. Ama bu yükseliş bilmiyorum arkadaşlar, kar realizasyonu yapılabilecek yükseliş. Evet, hani şöyle olur. Şimdi tutar buradan satarsın, peşinden yine baktırır. Artık ben daha önce ne dedim? Herkesin bir hedefi olmalı. Bir hedef koyunuz kendinize. Ben %40 kar bana yeter, kesiyorum. Bana %70 kar yeter, kesiyorum. Bana %120 kar yeter ama %120 rally yapan coinlerde de %70'e kadar bir oynama payı bırakabilirim kendime. Hani ben orası sarsmaz gibisinden böyle hedefler koyabilirsiniz kendinize. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Mesela diyelim ki bu yüzde şu anda 40 yaptı. %50 yaptı. Ya ben %25 yapsın. 25'i bana yeter. Yukarısı benim için sürpriz olsun. Beklerim diyenler için. O zaman o ayrı. Şu anda da 41 oldu mesela. AMP'ta bir hareketlilik oluşmuş görünüyor arkadaşlar. Dikkat edin, takip edin. Elinde bulunanlar ona göre davranabilir güzel kardeşlerim. Dedik ya programımızın başında. Her ne kadar kıpkırmızı olsa da piyasamız, bazı altcoin'ler gidebiliyor tek başına, bunlardan ayrılıyor dedik. İşte bunlardan biri de bugün AMP olmuş durumda arkadaşlar. Evet, güzel kardeşlerim, devam edelim. Şimdi AMP'a baktık. Holo'ya baktık mı? Bakmadık. MBL'ye bakacağız. Evet, bir anda 47 oldu güzel kardeşlerim. AMP şu anda 48 oldu. Kuzey yükselişi dikkat edin, takip edin. Evet, MBL'ye bakıyoruz. %8 geride. Şu anda 0.0024 dolar seviyelerindeyiz. Arkadaşlar MBL beklenen rally'yi bir türlü veremedi. Biliyorsunuz bu sinema filmleriyle ilgili projesi var bunun, biliyorsunuz. Bununla ilgili projeyi ben web siteme yazmıştım. Oradan da okumayan kardeşlerimiz okuyabilirler. Bunun şu aşamada, yani rally zamanı geldi, geçiyor bile. Ama işte dediğim gibi bazı Bitcoin'in yaptığı hareketlerden dolayı, piyasadaki olumsuzluklardan dolayı yoluna bir türlü sokamıyor kendini. Evet, bu arada AMP %58 oldu güzel kardeşlerim. %59, %60. Haydi tutana satana bol şanslar. Evet, MBL'de durum bu. Holochain'de de %6'lık bir geri çekilme var. 0.0020 dolar bandında. Bakınız, Holochain'de dönmüş geri. Şu anda önünde EMA 50 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Holochain burayı kırar da bu gece de buranın üzerinde kapatırsa yarın güzel bir yeşillik Holochain'den beklenebilir arkadaşlar. Evet, Holochain'de de durum bu güzel kardeşlerim. Evet, AMP şu an %65 gibi bir rally'e devam ediyor. Herhalde gideceğe benziyor arkadaşlar. Bakalım tekrar. Evet. 15 dakikalıkta 3. mumu attı. Saatine bakacak olursak. Evet, saatlikte 2. mumu attı. 1. mum yüksekliği kadar gelir mi? Haydi hayırlısı arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Evet güzel kardeşlerim. Yani şunu anlatmak istiyorum. Az önce bir şeylerden bahsettim. Dedim ki arkadaşlar %5 düşeriz, 5 düşeriz, bir hafta düşeriz, %30 düşeriz, 40 düşeriz. Ama bizim coinlerimize sıra geldiği zaman bir anda gördüğünüz gibi nefesleri alıp verene kadar 50-60 yapıyoruz. İşte bizi buraya çeken cazibeli tarafı da burası bu piyasanın. Yani volatil olması. Burada çok hareketlilik olması. Yani diğer mesela borsa hisse senetlerinde %9 olaydı, şimdi 10 olaydı, şarteli kapattılardı. Yani daha işlem yapamıyordun. Düşüşte de %10 düşseydik şarteli kapatmışlardı ama bunda öyle yok. Bunda ne varsa, Allah ne verdiyse, bu gidebildiği yere kadar gidiyor. Düşerken de düşebildiği yere kadar düşüyor. İşte onun için bu piyasa cezbediyor insan arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Bağımlılık yapıyor, bağımlılık. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Yine de muhabbeti biraz fazla uzattık bugün. Hocam 100 doların olsaydı şu an ne alırdın? Arkadaşlar bende euro var, dolarım yok. Evet hocam, 100 doların olsa şu anda ne alırdın? Arkadaşlar
Yani şimdi ben şunu alırdım, öyle bir beni bağladın ki, yani ben şimdi buradan şunu aldım desem çoğu kardeşimiz de ha bu tamammış diyecek, yatırım tavsiyesi gibi düşünecek arkadaşlar. Yasak böyle şeyler, bunları söyleyemeyiz. Yani ha, sepet yapabiliriz ama böyle bir şey deme şansımız olmuyor arkadaşlar. Yani biz zaten gerekli açıklamaları videomuzda yapıyoruz. Eğer oradan cımbızla çekebiliyorsan işte onları da, hatta defter kağıdınız da bir kenarda olsun. Önemli noktalar çıkarıyor mesela. Önemli anlatımlar yapıyoruz. Onları da not alırsanız ileride sizin faydanızadır. Hatta ben öyle hatırlıyorum ki çoğu kardeşlerimiz hep böyle defter defter not almışlardır ve cımbızla çekmişlerdir. Yani boğa piyasasına geçtiğimizde çok güzel karlar elde etmişlerdir. Bunları ben yaşadım, biliyorum. Onun için sadece buradan girip buradan çıkmasın arkadaşlar. Önemli pozisyonları bazen not almayı bilin. Evet. Tabii ki yatırımcıysanız yani yoksa bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Yani day trader yapmayın arkadaşlar. Yani günlük alış satış yapmayın. Bu profesyonel işidir. Hele bu bizim piyasamızda, hele bu günlerde çok zor arkadaşlar. Dikkat 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 diyorum. Başka da bir şey demiyorum bu konuda. Evet hocam, Cardano lütfen. Bakalım güzel kardeşim. Sandbox. Metaverse'lere geçeceğim güzel kardeşim. Sandbox'a da bakacağım. Nurullah kardeşimiz. Değerli hocam, Shiba durumu ne olacak? Sizden ricam. Evet. Ne demiş? İyi akşamlar hocam. 3 günden numara. Numario, NMR. Doğru ama şimdi düzeltme yapıyor herhalde arkadaşlar. Yani doğru. Numario fırladı. Yani 8'den 3-5x yaptı, doğru. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi hangisi? Shiba'ya bakacağız. Önce Metaverse'lerden sonradan da e, Doge Shiba'dan, hatta Doge Shiba'ya bakıp Metaverse'ye dönelim. Daha sonra da isteklerinize bakalım arkadaşlar. Cardano'da var tabii ki. Cardano'yu tek bırakmayalım. Öncelikle Cardano diyelim, oradan dönelim. Cardano'ya bakalım arkadaşlar. Cardano an itibariyle %4,40 gibi geri çekilse de geri dönüşüm başladığını görüyoruz. 0,43'lere kadar çekilmişti. Şu an 0,44,5'larda. Arkadaşlar Cardano açıkladığı projelere göre Cardano'nun uçup gitmesi lazımdı bu ay sonunda. Ama yapamadı nedense. Ben yine bunu şeye bağlıyorum. Dünkü olumsuz açıklamalara bağlıyorum arkadaşlar. Cardano bu hafta takip edilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü yeni projeler açıkladı. Geçişler yaptı. Bekleyip görmek lazım arkadaşlar. Yani değerlendirebilir Cardano bu fırsatı. Takip edilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Shiba, Doge'ye bakalım. Ardından Mana, Sant, onlara bakarız arkadaşlar. Şöyle bir Shiba Doge'ye geçelim. Doge. Evet, videoyu yaptığım sıralarda %6 gibi bir geri çekilmesi vardı. Hala %6 olarak duruyor. Yatay şeklini koruyor arkadaşlar. 65'lerde ama geri dönüşüm başlanmış gibi duruyor arkadaşlar. Daha önce kırdığı desteğini şu anda saatlik bazda kırmış görünüyor geri. 4 saatliğine bakacak olursak da evet 4 saatlikte de aynı görünüyor arkadaşlar. Şu anda 64 ila yukarıda bulunan 77 geniş bir bandı var ama bu arada tabii ki çok mesafe var onun için. Öncelikli olarak 78'de 67'de EMA 50 günlük ortalamayı direnci var. Daha önce bunu kırmıştı biliyorsunuz. Daha sonra da 70'lerde 200 günlük ortalama var. Buraları kırıp yukarı atması lazım kendini ki yükseliği olabilmesi için. Shiba'ya bakalım. Shiba nispeten böyle şey duruyor arkadaşlar. Kuvvetli duruyor. %1'in altında bir geri çekilmesi var. Onlar da yine bakınız 4-0. Onlar da şu anda, hatta bu 5-0'dı biliyorsunuz. 4-0 onlarda şu anda. Evet. 2-4-0 onlardayız. Shiba'da direnme devam ediyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani herhangi bir değişiklik yok. Fakat sağlam durduğu sağlam duruyor. Doğru. Yani duruşu sağlam. Bu arada bir boşluk bulup fırlamaya başlarsa da sürpriz olmaz Shiba için. Evet. Çünkü böyle atakları çok olmuştur zamanında. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet.
Bak geçelim metaverselere. Arkadaşlar metaverselerde ne var durumlarda? Şuradan metaverse. Evet. Sandbox dedik. %4 geride arkadaşlar. An itibariyle de 1 doların üzerinde hareket ediyor. Evet, Sand için yapılan haberler pek de Sand'ı fiyatlandırmadı arkadaşlar. E, Coinbase tarafından yapılan bir açıklama vardı. O borsa tarafından. O da Sand'da bir etki etmedi. Fiyatı şu anda yatay, normal şeklinde devam ediyor. Herhangi yani %5 düşüşte düşüş değil bu kripto şeyler için. Metaverseler için. 1 doların üzerinde arkadaşlar. Yukarı dönüşü öncelikli EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarda bir takılabilir. O da 1.11 seviyeleri. Burayı kırdığı anda tekrar 1.25'e doğru hareket gerçekleştirebilir arkadaşlar. Mana'ya baktığımızda %7 geride, 0.80'lerde tekrar. Bir ara 79'lara kadar iğne attı ama durmadı. Buralarda kendini yataya bağlamış görünüyor. Tehlikeli bir yatay. Evet, ne görüyorsak biz onu söylüyoruz arkadaşlar. Tehlikeli bir yatay dedik. Bakınız. 1, 2, 3, bir tane daha atarsa 4. Bu da şu derinlik demektir. Yani 75'leri, 76'ları tekrar deneyebilir arkadaşlar. Engine. Engine'de de şu anda destekten çok uzak arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda bir hayli uzaklaşmış görünüyor destekten. Fakat önündeki direnç 54'lerde, EMA 50 günlük ortalama var. Yani %8'lik geri çekilmiş olsa da sanki buralardan geri dönecekmiş bir hava var. Engine'de 0.47'deyiz şu anda. Evet, tekrar 50'lerin üzerine kendini atabilir arkadaşlar. TLM'ye baktığımızda TLM'de de şimdilik ne var? Yine bakınız burada da 1, 2, evet, 29'u deneyebilir, pardon 22'yi deneyebilir. Şu an 24'lerde birazcık daha geri kırmızı mum, yani bar mumu atabilir aşağı yönlü arkadaşlar. Sanki bunu görüyoruz şu anda burada. Evet, 0.024 dolar seviyelerinde an itibariyle fiyatı. Alice'ye baktığımızda %12'ye yakın bir geri çekilmesi var. Evet, artık sanki geri çekilecek mumlar bitmiş. Tekrar yeşile dönüyor yavaş yavaş. Buradaki desteğini gördüğünüz gibi şurada mevcut bulunan desteğini iğnelemiş, küçük de olsa buradan dönüş var arkadaşlar. Tekrar dönüşte öncelikle direnci 2,5 dolar seviyeleri, şu anda 2,27 dolar bandı seviyelerinde hareket ediyor güzel kardeşlerim. Evet, velev ki bugün 3 aşağı 5 yukarı piyasa geneline bakmış olduk kardeşlerim. Birol kardeşimiz, Birol El Yılmaz Raven tatlısını istemiş. Bakalım. Bakalım Raven tatlısına da bakalım kardeşim. Hemen onu baktıktan sonra ardından da Resul Ceviz Refref demiş. İkisine bakalım kardeşim. Raven ve Refref'e. Hemen bakalım. Raven. Raven'e bakıyoruz. Evet, bir de Refref diyelim. Evet, ikisini de aldık buraya. Raven'e bakıyoruz. Şu anda arkadaşlar %8'lik bir geri çekilme var. 0.021 dolar bandı seviyelerindeyiz. Yatay bazda devam ediyor. Evet, her ne kadar geri çekilse de şimdilik yataya bağlamış, sert düşüşün bittiğini söyleyebiliriz. Destekten uzak. Yani 20 dolar desteğinden uzaktır. Yani geri dönüşte yine yukarılarda EMA 50 günlük ortalamayı 24'ü deneyebilir. Refref'e baktığımızda arkadaşlar o da 0.25 dolar bandında. Bakınız yavaş yavaş dönüşümler başlıyor arkadaşlar. Yani dibi görmüşler. Bakın daha önceki gördüğü dibi görmüş. Buradan çıkar ne var? Yukarı yönlü hareket var. Bakınız buradan yukarı yönlü aynı şekilde bir yukarı hareketi sergileyebilir arkadaşlar. Hatta şöyle diyebiliriz. Şuradan gelen büyük bir ne var? Dalga var. Bu dalganın da bize önceki derinliği lazım. Bu derinlik şurası arkadaşlar. Onu da buradan atacağız yukarıya doğru. Evet, yine de bu dar günde bir ok çektik arkadaşlar. 0.32'ler hedefte görünüyor. Şu an 0.25 dolar bandı seviyelerinde Refref. Evet arkadaşlar, ay maşallah yağmur gibi akıyor. Ama evet güzel kardeşlerim.
Şurada bir atom kardeş gördük. Avax'a baktık güzel kardeşim. Hocam Baby Doge. Hocam MBL'ye baktık güzel kardeşim. Atoma bakacağız. Şimdi şuradan Gala'ya da baktık. Evet bir atoma bakalım. Ardından Baby Doge'ye bakarız. Şöyle bir atom diyelim arkadaşlar. Atom kardeş. Evet Kozmos diğer adıyla arkadaşlar biliyorsunuz. Atom %4'e yakın. 4'ün altında bir geri çekilmesi var ama atom toparlar arkadaşlar kendini. Atom daha önce bakınız 18 Mayıs'ta geldiği 5,5 dolarlardan bir anda 7 dolarların üzerine attı kendini. Hatta 8-6'lara kadar da iğne attı. Şu anda bu düzeltme bitiyor. Ardından tekrar formasyonlarıyla yoluna devam edecektir. Yeter ki piyasa normale dönsün arkadaşlar. Yok Bitcoin daha geri çekilirse dolayısıyla bunları da böyle uçurumdan atmaya devam edebilir. Ama dediğim gibi Bitcoin'deki bu seferki aylık kapanış beklediğimiz gibi 20'nin üzerinde 21'lere doğru gerçekleşir ise işte yarın güzel bir piyasa görebiliriz arkadaşlar. Zaten bizim de yarın akşama vaktimiz olacak. Gerekirse bir canlı yayında yaparız akşam işten geldiğimizde diyelim. Bakarız arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Evet. Atom için diyebileceğim bu güzel kardeşlerim. Ne demiştik? Baby Doge değil mi? Ona bakalım. Hemen Baby Doge'ye de bakalım. Ardından arkadaşlar yayını bitirmeye çalışalım. Saati geçti yine yayınımız. Baby Doge arkadaşlar yaklaşık %2'lik bir yeşilliği var. Fakat bugün videomda da anlattığım Baby Doge'de 50 katrilyonluk bir yakım gerçekleşti şeklinde yazılar okudum. Doğru mudur değil midir iddia mıdır şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bekleyip görmek lazım. O tür şey olmuş olsaydı bir rally yapması lazımdı değil mi? Yani 115 katrilyon mu öyle bir şey herhalde arzı. 50 katrilyonu yandıktan sonra neredeyse yarı yarıya yakmış oluyorsun. Uçman lazımdı. Şimdilik bir şey görünmüyor ortada. Ama yine de %2 piyasanın durumuna göre yeşildi arkadaşlar. Fiyat bazına baktığımızda bol sıfırlı 10 küsürlerde herhalde. Yani şöyle bakalım. 16'larda evet. Bol sıfır 16'larda. Bol sıfır derken 3, 6, 8 sıfır. Bir de virgülden önceki var. 9 sıfır. Evet 9 sıfırlı bir coin. Haydi hayırlısı arkadaşlar. Bugünlük sizden müsaade istiyorum. Şu anda yaklaşık 1 saatten fazla yayındayız arkadaşlar. Yoğun ilgi gösterdiniz. Hepinize minnettarım. Çok teşekkürler güzel kardeşlerim. İnşallah bir sonraki videom diyeyim artık yarın olur bu. Onda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım yarın güzel haberlerle uyanırız. Yine güzel haberlerle karşınızda olmaya çalışırız. Biliyorsunuz biz olumlu ya da olumsuz piyasa ne olursa olsun her gün en az bir videoyla karşınıza geliyoruz arkadaşlar. Yani eğer gelmediysek o gün bilin ki ya rahatsızızdır ya da hastayızdır. Yani herhangi bir şeyden dolayı değil. Şu ana kadar hiç aksamadı biliyorsunuz. Günlük hemen hemen her gün en az bir video bazen 2 bazen 3 geldi. Değil mi? Doğru değil mi arkadaşlar? Doğru. Şimdi bu konuda hiç yalanımız yok. Aksattığım gün olmadı. 1,5 yıldan beri. Evet. Belki tatile gideriz. Önümüzdeki günlerde tatilimiz olur. Belki bir gün aksayabilir. Zaten onu da Telegram gruplarından bildiririm arkadaşlar. Ya da bir önceki yaptığım videoda bahsedebilirim. Onun için bir endişeniz olmasın. Günübirlik burada izlemek istiyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.